Merhaba arkadaşlar. Eski sürüm Excel kullanan arkadaşlar için veri doğrulamada genelde uzun listelerimizde alt satırdaki boşlukları bir türlü kaldıramadık. Ben birkaç tane video izledim, birkaç tane çözüme baktım. Genelde boşlukları genelde veriyor, olmuyor yani. Kaydırla denemişler, şey yapmışlar ama bu en sağlam bir çözüm bu şekilde. Ben buldum arkadaşlar, sizle de paylaşmak istiyorum. Formülümüz burada. Burayı A1 yapalım. A3 yapmış kalmışız. Formüle bakarak buradan toplayabilirsiniz. Buradaki şeyi çözen topla. 14, 16 toplama formülü aslında. Satır say. Zaten indisi bu şeylerde kullanıyoruz genelde ama buraya eklemiş olduğumuz toplama 14, 6 ile satır formülleri bu işi çözdü arkadaşlar. Excel'e bilen arkadaşlar için bu formüle bakarak yapabilirler. Ama biz yenisini burada canlı olarak yapalım. Buradaki veri doğrulamayı kaldıralım. Buraya yapmış olalım. Formülümüzü alalım buradan. Önce bu formülü kopyalayalım. Şuraya test için yapıştıralım. Başına eşittir koyduğumuz zaman formülümüz aktif hale gelecek. Şu an sadece karakterlerden ibaret. Evet, formülümüz aktif hale geldi. A1, A20'ye kadar burada daha önce ben test için birkaç böyle benzersiz veri oluşturdum. Toplama şeyinden sonra zaten 14, 6'yı kullanmamızı burada isterseniz toplamanın şeyine bakabilirsiniz, ayrıntılarına. Bu da satır formülü. A1, A20. Burada bölüyoruz toplayıp çarptıktan sonra. Küçük büyük diyoruz. Satırla da eksi artı boşlukları kaldırmış oluyoruz. Şimdi bu formülü enter dediğimiz zaman bize zaten veriyor. Bu formülle bizim burada işimiz yok. Bunu kopyalıyoruz. Bilgisayarımızın hafızasında kalıyor. Şuraya da yeni veri doğrulama yapalım. Bu formülü silebiliriz. Burada daha önce benim yaptığım var zaten. Buradan formül kısmına gelip alt yöneticisinden önce yeni bir liste oluşturalım arkadaşlar. Alt yöneticisine buraya test 2 diyelim. Çalışma kitabı kalabilir. Bu kopyaladığımız formülü buraya yapıştırıyoruz. Bu bizim listemizi vermiş olacak. Test 2 dedik. Buradan yine tekrar veri doğrulamaya geliyoruz. Veri doğrulama. Burada listeyi seçiyoruz. Kaynak kısmına da eşittir. Büyük harfle yazmıştık. Test 2 alt yöneticisine kaydetmiş olduğumuz liste. Bunlar kalabilir. Boşluğu yok say, hücrede açılma. Girdi iletisine bir şey yazmanıza gerek yok. Hata uyarısına burada uyarı ve bilgi var. Dur diyelim. Zaten daha önce yazmışız geldi. Listeden seçiniz demişiz. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi veri doğrulama çubuğumuz geldi. Burada gördüğünüz gibi alttaki iki boşluğumuzu da saymadı 20'ye kadar. Bu listeyi uzatabilirsiniz arkadaşlar. 300, 400, 500 kullandığınız satıra kadar uzatabilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey var. Burada ben testlerini yaptım. 400'e kadar uzatıyorsanız 400 A20 A400 deyin yani. Burası 400, burası 300 olursa formül çalışmıyor arkadaşlar. Yani ne kadar kullanmamız gerekiyorsa o kadar formüldeki yerlere hepsine yaparsanız mesela 20'ye kadarsa hepsini 20 yapın. Ya da hepsini 400 yapın. Ya da 300 yapın. Yani hepsi eşit olursa formülümüz çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Veri doğrulamaya geldik. Gördüğünüz gibi buradaki A sütundaki listemiz boşluksuz olarak buraya güzel bir şekilde geldi. Bu aynı zamanda dinamik. Buraya mesela Akif büyük harfle yazalım. Akif dedik. Bir örnek isim atalım. Veri doğrulamamıza geldiğimiz zaman arkadaşlar en sonunda Akif'te görürsünüz. Buradan başka bir isim silelim. Buraya da Meltem diyelim.
Bakın Berfin gitti, Meltem geldi. Gördüğünüz gibi. Dinamik bir şekilde kullanabilirsiniz. Eski sürüm kullanan arkadaşlar için yeni bütçe ayırmak istemiyorsanız Office 365'e bu formülle herhangi bir VBA kodu olmadan Excel'inizi kasmadan bu şekilde kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim.